Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için herkesin çok beğeneceğini düşündüğüm klasik lezzetlerimizden bir tanesi olan anne kurabiyesi tarifim var. Anne kurabiyesini bu sefer portakallı, haşhaşlı, fındıklı, muhteşem lezzetli bir şekilde sizler için hazırladım. Mutlaka bu şekilde de denemenizi tavsiye ediyorum. Fazla vakit harcamadan hemen bu güzel tarifime geçelim. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 2 adet yumurtanın bir tanesinin sarısını ayrı bir kaba ayıralım. Diğerlerini kabın içerisine ekleyelim. Yumurta sarısını kurabiyemizin üzeri için kullanacağız. 1,5 su bardağı toz şekeri ekleyelim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. 1 paket toz vanilya ekleyelim ve bu 3 malzememizi el çırpıcısı yardımıyla güzelce karıştıralım. Toz şeker ve yumurtalar güzelce eriyene kadar karıştırmanızı tavsiye ediyorum. Ben yaklaşık 3 dakika kadar karıştırdım. Sonra diğer malzemelerimi ekledim. Bir su bardağı yoğurt ekliyorum ve 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bu iki malzememizi el çırpıcısıyla güzelce karıştıralım. Karışımımızı tamamladıktan sonra 1 Türk kahvesi fincanı çekilmiş fındık ekleyelim. Dilerseniz bu aşamada fındıklarınızı bir tavada kısık ateşte devamlı karıştırarak kavurup o şekilde de ekleyebilirsiniz. Kavrulmuş fındıkla da çok güzel oluyor veya benim yaptığım gibi kavrulmadan sade haliyle de çekilmiş olarak ekleyebilirsiniz. Fındık yerine dilerseniz elinizde badem veya ceviz varsa ceviz veya bademle de yapabilirsiniz. Fındık aromasını daha fazla seviyorsanız 1 çay bardağı ölçüsünde de ekleyebilirsiniz. 1 Türk kahvesi fincanı benim için yeterli oldu. 2 yemek kaşığı haşhaş ekliyorum. Ben mavi haşhaş kullandım. 2 yemek kaşığı bu ölçülerde ideal oldu. 2 su bardağı un ekliyorum ve 1 paket hamur kabartma tozu ekliyorum. 1 çay kaşığı karbonat ekleyip karıştırıyorum. Öncelikle bu aşamada 2 su bardağı unu ekleyip el çırpıcısı ile çırpıyorum. Çünkü bütün malzemeler iç içe geçsin, kıvamı güzel olsun diye. Daha sonra diğer kalan unlarımı ekleyeceğim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Hamurumuz kıvam aldıktan sonra 1 adet portakalı yıkayalım ve yıkadıktan sonra kurulayalım. Kuruladığımız portakalımızı rendeleyerek ufak parçalar halinde hamurumuzun içerisine ekleyelim. Gerçekten portakal çok lezzetli oluyor. Portakal yerine dilerseniz limon da rendeleyebilirsiniz. Limonlu da çok güzel oluyor bu kurabiye. Portakalımızı ekledikten sonra şöyle bir karıştıralım. Sonra kalan unumuzu ekleyelim. Ben toplamda tam 6 su bardağı un kullandım. 6 su bardağı un yeterli oldu. 2 su bardağı unumu eklemiştim. Şimdi 4 su bardağı un ekliyorum. Lütfen unumuzu azar azar ekleyelim. Ben anne kurabiyesini defalarca yaptığım için ölçüm hep sabit oluyor. Ama sizler ilk defa yapacak olanlar özellikle unu kontrollü bir şekilde eklesin. Çünkü bu kurabiyenin en önemli püf noktası unu. Bu kurabiyenin un miktarı, hamurunun yumuşaklığı çok önemli. Hamuru hafiften ele yapışan bir kurabiye hamuru olacak. Kesinlikle sert hamur olmayacak. O yüzden yakından da gördüğünüz gibi hamurum oldukça cıvık ve elime yapışıyor. Bu aşamada şekil vermekte zorlanırsanız eğer parmak uçlarınızı sıvı yağına batırıp o şekilde hamurunuzdan parçalar koparıp avucunuzun içerisine yuvarlayabilirsiniz. Lütfen bu püf noktasına dikkat edelim. Şimdi kurabiye hamurumdan parçalar kopararak avucumun içerisinde yuvarlak şekli veriyorum. Gördüğünüz gibi koparırken bile elime yapışıyor. Tam bu kıvamda olması lazım. Bu kurabiyenin dışı çıtır, içi de yumuşacık kek dokusunda bir kurabiye ve uzun süre, aylarca bayatlamayan bir kurabiye tarifidir. Her yörede herkesin bildiği bir kurabiye fakat her yörede farklı isimlendirilen bir kurabiyedir. Kimisi eskilerde asker kurabiyesi olarak çocuklarına askere giderken yanına yolluk olarak bu kurabiyeleri yaparmış. Kimilerinin de bildiği üzere Van kurabiyesi, anne kurabiyesi, Boşnak kurabiyesi olarak benzer lezzette olan bir kurabiyedir.
Gerçekten her aroma bu kurabiye hamuruna çok yakışıyor. Kanalımda fındıklı anne kurabiyesi, cevizli anne kurabiyesi, kuru üzümlü, tarçınlı, limonlu, portakallı ve sade olmak üzere anne kurabiye tariflerini bulabilirsiniz. Hepsi de tam kıvamında, tam ölçülü kurabiye tarifleridir. Kurabiyelerime şekil verdikten sonra yağlı kağıt seriyle fırın tepsimi aralıklı bir şekilde diziyorum. Gördüğünüz gibi ben oldukça büyükçe hamurdan parçalar kopararak büyük kurabiyeler olarak hazırladım. Daha küçük boyutlarda da hazırlayabilirsiniz. Toplamda bu malzeme ölçülerinden 26 adet anne kurabiyesi elde ettim. Kurabiyelerimin üzerine ayırmış olduğumuz yumurta sarısını fırça yardımıyla sürdükten sonra kurabiyelerimizin üzerine çekilmiş fındığı bulayalım. Her birine fındığı buladıktan sonra üzerine toz şeker serpelim ve önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizin üzeri çatlayana kadar ve altının piştiğinden emin olana kadar pişirelim. Ben ağır ağır 170 derecelik fırınımda yaklaşık 15 dakika kadar tuttum. Ama mutlaka sizler de fırınınızı kontrol ederek pişirmenizi tavsiye ediyorum. Kurabiye hamurundan daha küçük parçalar kopararak yaparsanız eğer daha fazla kurabiyeler elde edebilirsiniz. Bu tamamen görsel olarak gözünüze güzel gözüken nasıl ise o şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben orijinal pastanelerde satıldığı usulde büyük olarak hazırladım. Şimdi her bir kurabiyemin üzerine toz şekeri serpiyorum. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Yakından da gördüğünüz gibi üzeri çok güzel çatladı ve kızardı. Bu şekilde olduktan sonra fırından kurabiyelerinizi alabilirsiniz. Kurabiyelerim sunuma hazır. Sizler yakından iç kıvamın dokusunu izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazarsanız hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Ayrıca bu tarifimi denedikten sonra düşüncelerinizi yorum kısmına yazarsanız henüz tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kurabiyenin bu arada iç dokusunu görüyorsunuz. Ne kadar güzel, görüntüden zaten çok lezzetli olduğu belli oluyor. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.